Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte bol bol deniz manzarasına doyup sürekli mavi bir alan görebileceğiniz 3+1 dubleks bir daire incelemeye geldik. Yeni Mahalle'deyiz. Şu an Yeni Mahalle biliyorsunuz Didim'in merkez mahallelerinden bir tanesi. Burada devlet hastanesine, otogara, semt pazarlarına yakın bir konumdayız. Ve şu an içinde bulunduğumuz binamız inşası yeni tamamlandı. Şu an en üst katta dubleksini tanıtıyorum ve alt katlarda bulunan 2+1 daire ve 1+1 daireleri de videosunu birazdan hazırlayacağım. Onların da çekimini gerçekleştireceğim. Şu an en yukarıda bulunan, en üst katta bulunan dubleks 3+1 bir dairemizi incelemeye geldik. Şu an videoya başladığım nokta dairemizin üst katındaki yatak odası. Şu an güney cephede bulunan yatak odamızın içerisindeyim. Şöyle devam edelim. Köşe konumdan ben size odayı tekrar bir göstereyim. Ondan sonra diğer bölümlere doğru devam edeceğiz. Şu an dairemiz inşası bahsettiğim üzere tamamlandı. Asansörlü bir bina burası. Sıfır. Tüm yapı denetim yönetmeliğine uygun şekilde mimarisi düzenlendi. Şu an sıfır. Direkt geçip oturup taşınıp kullanabileceğiniz bir halde sizleri bekliyor. Şimdi sol tarafta bulunan kapısından terasına doğru bir çıkalım. Tabi biraz rüzgarlı olacak. O yüzden buralarda çok fazla sesimi duyamıyor olabilirsiniz. Ben size şöyle geniş açıyla bir teras kısmını göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çatı kısmı kapatılmış bir terasınız var. Burayı dilerseniz kapalı alan olarak kullanmak isterseniz buralara cam balkon çalışması yapıp komple burayı kapatıp ayrıyeten bir salonmuş gibi kullanabiliyorsunuz. Şu iki çatı boşluğunda şöyle göstermem gerekirse 2 adet saklama deponuz bulunacak. Buraya yazlık eşyalarınızı, deniz malzemelerinizi, mangal, barbekü tarzı her zaman kullanılmayacak olan eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şöyle birazdan şöyle çıkacağım. O yüzden rüzgar çarpacağı için oralarda konuşmayacağım. İsterseniz videonun sesini burada biraz kısabilirsiniz. Manzarayı göstereceğim size. Evet, tekrar dairemizin içine geldim. Oralarda biraz rüzgarlı olduğu için sesi kıstıysanız iyi etmişsinizdir. Çünkü rüzgara maalesef mani olamıyorum. Şimdi koridoru tamamladıktan sonra sağ tarafta bir ortak kullanım alanı bir banyomuz var. Burada her iki katta da birer tane olmak üzere toplam 2 tane banyomuz var. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet duşakabinimiz, şöyle askılı klozetimiz ve gömme sifonumuz burada kullanılmış. Burada ise kapının arkasına kalan yerde ise sıcak ve soğuk su bağlantı vanaları bulunuyor. Şimdi devam ediyorum. Aynı terasa çıkabileceğimiz şu kapıdan az önceki terasa çıkabileceğimiz diğer yatak odasındayım. Şöyle göstermem gerekirse oldukça büyük bir yatak odası burası. Sadece şu karşı duvarda biraz çap var. Buraya tabii bir gömme dolap, yani şu köşeye bir gömme dolap çalışması yaparak bunu göz ardı edebilirsiniz. Binamızın diğer cephesine bakacak olursak şöyle gösterelim. Karşı taraf İnönü Bulvarı. Şu karşıda gördüğünüz yol devlet hastanesine, otogara inen yol olmuş oluyor. Bu karşıdaki bulunan boş arazimiz ise şu an için herhangi bir yapı gerçekleşmemiş. Fakat oralar arsa ileride bir gün yapılaşma gelebilir apartman olarak. Şöyle bakacak olursak şu an bu odanın içinden de bilmiyorum siz televizyondan ya da laptoptan izliyorsanız daha net görebilirsiniz. Buradan çatıların üstünden de gözüken bir deniz manzaramız şu an için burada mevcut. Devam edelim. Bir de alt kata inelim isterseniz. Aynı zamanda size o küçük detaylardan bahsetmek istiyorum. Binamızda kullanılan tüm kapılar, şöyle gördüğünüz gibi lake kaplamalı kapılar. Şöyle kilit yuvaları, kapı tutmaçları hepsi koyu renkte. Binamız şöyle hatta göstereyim.
kaloriferle ısınma sistemi için tesisata hazır durumda. Tabii kış ayları çok fazla soğuk olmadığından dolayı genellikle inşaatlarda, yani yeni yapılan inşaatlarda kaloriferler bağlı değil. Bunları ileride tercihinize göre ister bağlatıp ister bağlatmayabilirsiniz. Tesisat hazır döşeli oluyor ve sizin tercihinize kalmış oluyor. Şöyle merdivenden indikten sonra göreceğiniz gibi merdivende zaten aydınlatmalarımız, ayak aydınlatmalarımız burada mevcut. Karşı tarafta dekoratif bir aydınlatmamız vardı. Şu an merdiven altında şöyle bir kuytu alanımız var. Burada gördüğünüz üzere termosifon bağlantısı yapabileceğiniz alan ve çamaşır makinenizi koyabileceğiniz alan olarak burası düşünülmüş. Yine şöyle bir saklama alanı olarak da dilerseniz burayı komple gizli bir dolap çalışmasıyla da burayı kapatabilirsiniz. Dairemizin giriş tarafına çıkalım, daha doğrusu apartman boşluğuna çıkalım, tekrar girelim. En azından apartmanda biraz gözlemlemiş olursunuz. Şöyle, bu katta 3 tane dubleks dairemiz var. Üçünden birini tercih edebilirsiniz. Bunların sadece manzaraları biraz farklı. Şurada bulunan dairemizde 3+1 dubleks. Karşı tarafta bizim tanıttığımız dublekste 3+1 ve sağ tarafta bir adet daha dairemiz var. Yani katta 3 daire olacak şekliyle burada 3 tane 3+1 dubleks var. Bunlar tabii tercihinize göre, yönüne göre, cephesine göre siz seçebilirsiniz. Şöyle binamızın ortasında bir adet asansörümüz var. Yine merdivenlerimiz bu şekilde. Apartmanın içinde dahil şöyle gösterelim. Spot tavan çalışması uygulanmış. Şu gördüğünüz manzara ise apartmanımızın sadece penceresinden. Yani apartman boşluğunun penceresi burası. Tekrar edelim, daireye ait değil. Burası apartman boşluğunun penceresi. Buradan da gördüğünüz gibi Altınkum sahili, komple deniz ayaklarımızın altında. Özellikle bu dupleksi tanıtırken aklıma gelen en önemli husus, yani bir kişinin deniz manzarasından beklentisi her neyse onu tamamıyla karşılayacak bir düzeyde burası. Çünkü sadece odasında değil, terasında da var, odasında da var. Hatta diğer dubleksimin içinde mutfaktan bile deniz gözüküyordu. Şu an bulunduğumuz konum o kadar güzel ki hem merkeze yakın hem biraz tepe bir noktada ve bu yüzden hiçbir şekilde görüntü kirliliği olmadan, daha doğrusu manzaranız hiçbir şekilde kapanmayacak şekliyle deniz manzarası sürekli sizde kalmış olacak. O yüzden artıları çok fazla. Her şey manzara mı? Tabii ki değil. Kullanış da çok önemli. Binanın bulunduğu konum çok önemli. İçinin metrekare sistemi çok önemli. Odaların konumlandırılması çok önemli. Ve bunların hepsini bir araya topladığınızda burası 5 üzerinden 4 puanlık bir yer diyebilirim. Çünkü her iki katta da banyo düşünülmüş burada. Odaların hepsi kare formda düşünülmüş. Antre kısımları, yani şu an yürüdüğümüz ya da merdiven boşluğunda hesaba katalım. Bu ortak alanlar oldukça geniş, tavan payı çok yüksek. Yani bu dairenin çok konforlu bir şekilde olmasını sağlıyor. Yani bu duvarda kullanılan boya rengi, kapıların rengi bile, mesela zeminde kullanılan açık renk bile dairenin ne kadar size büyük hissettirdiğini gözler önüne seriyor. Burası alt kat ve üst kat toplamı 140 metrekare kadar bir kullanım alanı bizlere sunuyor. Oldukça avantajlı, oldukça faydalı. En basiti şöyle göstereyim. Dairemizin giriş kısmı çelik kapısından itibaren bile antre direkt başlıyor. Yani bu ortak kullanım alanları çok fazla geniş. Evet, şimdi tek tek alt katta gezmediğimiz alanlara doğru devam edelim. Alt katta bulunan banyomuz şu şekilde. Hemen hemen üst kattakiyle aynı formda, aynı büyüklükte ve aynı materyaller kullanılmış burada. Şimdi sol taraftaki diğer odamıza bir geçiş yapalım. Dediğim gibi 2 oda yukarıdaydı, bir oda burada ve salonumuz, daha doğrusu şöyle düzeltelim, salondan başlayalım. 2 oda yukarıda, bir oda aşağıda ve salon kısmı bu şekilde. Bu arada söylemem gereken şeylerden bir tanesi de burada dubleks şu an tanıtıyoruz tabi. Ama dairelerde de mutfaklar ayrı mutfak olarak düşünülmüş. Sadece 1+1'de açık mutfak halinde metrekareden dolayı. Şu an bu 3+1 dubleksimizin mutfağı ayrı. Birazdan ona da değineceğiz. Ona da bakacağız. Şöyle burada 2 adet kayar kapı halinde penceremiz mevcut. Şöyle bakacak olursak şu an salonumuzun içindeyiz. Hemen mesela buradan yan cephe olarak açtığımda
Daha doğrusu şöyle yukarıya da çıkalım. Alt taraf apartmanımızın giriş yaptığımız kısmı ve bahçe kısmı. Burası da ön cephe. Şu an köşe konumda olduğumuz için, köşe konumda bir arsa burası inşa edildiği için her iki taraftan da ön cephe olarak sayılıyor. Herhangi bir kör noktası yok. Şöyle baktığımızda yine yan cepheden de deniz manzarasına hakimiz. Kapatıyorum kapımızı ve şu ön tarafta bir adet balkon alanımız var. Hatta şöyle çıkalım. Ben size şöyle göstereyim. Orada küçük bir çap oluşuyor tabii ki. Üst kattaki odayla alakalı. Bu daireyle alakalı. Diğer dubleksimizde böyle bir durum yok. Böyle bakacak olursak karşı taraftaki açık alanımız. Yani manzaramızın ne kadar ferah olduğunu, binanın ne kadar ferah olduğunu görebilirsiniz. Şurada küçük bir musluğumuz var. Balkon yıkaması için kullanabileceğiniz. Burada ise içeride gösterdiğim kalorifer sisteminin, ısıtma sisteminin burada ana ünitesini buraya monte ettiriyorsunuz kullanmayı düşünürseniz. Burada su bağlantı noktası ve elektrik bağlantı noktası burada konumlandırılmış. Şimdi bir dairemizin içine tekrar girelim ve gezmediğimiz diğer bölümlere doğru devam edelim. Şöyle çıktıktan sonra sağ tarafa tekrar dönüyorum ve mutfak karşımızda. Bahsettiğim gibi bu dairemiz, bu dubleksimiz ayrı mutfaktan oluşmaktaydı. Şöyle daha detaylı incelemek isterseniz şöyle yavaş yavaş ben size göstereyim. Sağ tarafta girer girmez hemen sağ tarafta buzdolabı saklama alanı var. Üst tarafında kapaklı bir rafı var. Burada da çekmecelikler, çay kahve ünitesini koyabileceğiniz alan, bulaşık makinenizi koyabileceğiniz alan ve ankastre fırınınızı koyabileceğiniz alan ki ocak kısmı şöyle görebilirsiniz. Ocak, fırın, davlumbaz üçlüsü burada konumlandırılıyor. Siz burada yemeğinizi hazırlarken hemen zaten karşı tarafta havalandırma penceremiz de açık. Bu şekilde kayar bir pencere burada düşünülmüş. Yine rafların içi gördüğünüz gibi bu şekilde. Dolapların içine bakalım. Bu şekilde çekmeceliklerimiz gördüğünüz gibi. Üzeri şöyle tırtıklı bir yapıya sahip. Beyaz renkte düşünülmüş ve kulplar siyah renkte ve ortadaki taşımız siyah beyaz karışık renkte. Aslında bu uzaktan gri gibi gözüküyor fakat şöyle daha yakından gösterelim. Güzel bir granit taş bu. Siyah beyaz karışık renklerde düşünülen. Onun dışında en son kalan bir odamız daha var. Orayı anlatmadan geçmeyelim. Burası da son olarak 3. odamız. Yani yaklaşık büyüklüğü bir 16-17 metrekare kadar var. Gayet yeterli genişlikte. Burayı dilerseniz bir çift kişilik yatak odası olarak da yapabilirsiniz. Tek kişilik genç odası olarak da dizayn edebilirsiniz. Her ikisi için de yeterli büyüklükte. Burada da yine tavanda gördüğünüz gibi led ve spot aydınlatmalar burada düşünülmüş, kullanılmış. Burada da yine ön tarafında bulunan bir Fransız balkon alanımız var. Burası bahsettiğim gibi yan cepheye bakıyordu. Şuradan hatırlayabilirsiniz. Yan cephede sokak, ön cephede sokak ve arka cephesi de ana caddeye bakıyor. Ve diğer tarafı bahsettiğim gibi İnönü Bulvarı'na bakıyor. Dairemiz bu şekilde, dubleksimiz bu şekilde. Burayı daha yakından görmek isterseniz sunum amaçlı aşağıda cep telefon numaralarından bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Şu an 3+1 dubleks daireyi ben size tanıtmış oldum. Birazdan ineceğim, giriş katta bulunan 1+1 daireyi ve 2+1 daireyi çekeceğim. Onları da yine aynı şekilde YouTube kanalıma, Instagram hesabıma yükleyeceğim. Oradan da kontrolünü sağlayabilirsiniz. Oradan da bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma beğeni atabilirsiniz. Bunlar videoların sürekliliğinin gelmesi açısından bizler için önemli kriterler. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.